Rahman ve Rahim olan Rabbimizin adıyla. Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, Ayasofya hem insanlık tarihi, hem din ve medeniyetler tarihi, hem de İslam ve Türk tarihi açısından gerçekten ihtişamlı bir geçmişe sahip büyük bir mabedimizdir. Bu sebepledir ki 86 yıllık bir fasıladan sonra yeniden asli mahiyetine kavuşması, müminlerin secdeleriyle buluşması, beklendiği gibi doğusuyla batısıyla bütün dünyada büyük yankılar uyandırdı. Uluslararası kuruluşlar, siyasi kurumlar, dini müesseseler ayrı ayrı tepkiler gösterdiler. Siyasi açıklamalar bahsi diğer olduğu için üzerinde durmak istemiyorum. Ancak bilhassa dini müesseseler, hem Ortodoks dünyası, Katolik dünyası kendi zaviyelerinden konuyu ele aldılar. Ortodoks dünyasının bazı öncüleri bunu Orta Çağ'a dönüş olarak nitelendirdiler. Bazıları ise daha da ileri giderek bunun Doğu-Batı arasında yeni bir kavganın başlangıcı olarak tarif ettiler. Bazıları bunun din özgürlüklerine olumsuz yönde etki edeceği üzerine durdu. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ise 12 Temmuz'daki pazar ayininde aynen şöyle dedi: "Deniz aklımı uzaklara götürüyor. İstanbul'a, Ayasofya'yı düşünüyorum ve büyük acı duyuyorum." Bunların yanı sıra tabii ki az da olsa, hatta bunlara cevap niteliğinde bazı sağduyulu açıklamalar da olmadı değil. Bu tepkiler karşısında sormadan edemiyoruz. Orta Çağ'ın kapanıp yeni bir çağın açılışına vesile olan Ayasofya'nın 500 yıllık bir İslam mabedi olarak asli mahiyetine kavuşması Allah aşkına neden Orta Çağ'a dönüş olarak algılanabilir? İçinde Allah'a ibadet edilmesi neden Doğu ile Batı arasında yeni bir kavganın sebebi kabul edilmek istenir? Müzeden tekrar ibadethaneye dönüştürülmesi neden din özgürlüğüne zarar versin ki? Muhteşem Ayasofya'nın ayaklarla çiğnenen bir turizm nesnesi olmaktan çıkarılıp, müminlerin pak alınlarını zemininde secdeye koydukları bir ibadethaneye yeniden dönüşmesi Papa Francis'e neden acı veriyor ki? Kaldı ki bugün gerçekleşen sadece 5 asırdır cami olan bir mabedin müzeye çevrilmesi kararından vazgeçilmesi sarfı nazar etmekten başka bir şey değildir. Bu açıdan bakıldığında Batı'dan gelen açıklamaların, itirazların aslında herhangi bir izahı yoktur. Fakat açıklama yapanların durdukları zaviye dikkate alındığında meseleyi bir dereceye kadar anlamak mümkündür. Ama değerli kardeşlerim, benim anlamadığım bir husus oldu bu olayda. Anlamakta zorluk çektiğim husus, her ne suretle olursa olsun, aklımızın almadığı bir husus, o da Batı'dan daha vahim tepkilerin, açıklamaların, bazı İslam dünyasındaki bazı ülkelerden sudur etmesi. İşte bunu anlamak mümkün değil. Daha garibi ise söz konusu açıklamaların siyaset kurumlarından değil, din adamlarından, ilim müesseselerinden yapılmış olmasıdır. Hatta asıl içler acısı olan ise siyasilerin kendi siyasi ve tarihi endişelerini ve ön yargılı görüşlerini bir takım ilim adamlarına söyletmiş olmalarıdır. İnan bu azap verdi kalbime. Bilhassa tarih boyunca ilmin minberi olan Ezher'den yapılan açıklamalar var. Ezher ulemasından gelen açıklamalar, İslam dünyasında bilgi, güç ve iktidar arasındaki yaman ilişkiye, ilmin izzeti ve haysiyeti noktasında vardığımız yeri göstermesi bakımından gerçekten çok acı oldu. Hele bazı Ezher hocalarının Ayasofya'yı gasp edilmiş bir mabet olarak telakki etmesi, gasp edilen mabette namaz kılmak caiz değildir gibi asgari tarihi, dini, kültürel bilgiden yoksun, cahilane cümleler sarf etmesi
Muhammed'in boyutlarını göstermesi bakımından çok ilginç olmuştur. İşte tüm bu sebeplerden dolayı bu tartışmalarla ilgili doğudan batıdan gelen bazı sorulara cevap için bugünkü dersimizde İslam medeniyetinde mabet hukuku ve bu hukukun ilke, prensip ve kuralları üzerinde durmaya çalışacağım. Değerli kardeşlerim, mabet hukuku aslında İslam'a mahsus dinimizin yüz akı hakikatlerinden birisidir. Bu hukukun en temel prensibi medeniyetimizde mabet masuniyeti olarak ifadesini bulan mabet dokunulmazlığıdır. Evet, zaman zaman yöneticilerden kaynaklanan farklı tasarruflar olsa da İslam medeniyeti diğer pek çok medeniyetin aksine zorunlu haller dışında başka dinlerin mabetlerine asla dokunmamıştır. Müslümanlar ister barış, isterse savaş durumu olsun, varılan antlaşmalar gereği bir hukuk çerçevesinde mabet dokunulmazlığını güvence altına almış, onlara süreklilik kazandırmış ve her inanç mensubunun kendi ibadetini özgürce yerine getirmesini sağlamıştır. Şüphesiz bazı halkların İslamlaşmasıyla birlikte kimi zaman toplu yer değiştirmelere bağlı olarak bazen de istisnai uygulamalar neticesinde yıkılan, harabeye dönen yahut zorunlu olarak camiye, mescide çevrilen mabetler olmuştur. Ancak aradan 14 asır geçtiği halde değerli kardeşlerim, bugün İslam şehirlerinde varlıklarını devam ettiren binlerce kilise, manastır, sinagog, havra gibi mabetler İslam medeniyetinin mabet dokunulmazlığı ile temayüz etmiş hukukunun canlı şahitleri olarak karşımızda durmaktadır. 8 asırlık Endülüs medeniyetinin kayıplarını düşündüğümüzde bu hakikat daha çarpıcı bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu açıdan bazılarının ifade ettiği gibi İslam fetihlerini, Haçlı işgalleri ve Moğol istilaları ile mukayese etmek büyük bir insafsızlık olur. Kur'an-ı Kerim herhangi bir mabedin yıkılmasının murad-ı ilahiye aykırı olduğunu açıkça bildirmiştir. Bir ayette diğer dinlerin mabetlerinin isimlerini bir zikrederek şöyle buyurur. وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ سَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا. Eğer Allah insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemeseydi, manastırlar, havralar, kiliseler, mabetler ve içinde Allah'ın adının çokça anıldığı mescitler yıkılıp giderdi, harabeye dönerdi. Resul-i Ekrem de Kur'an'ın ışığında mabet hukukunu bizzat uygulamış, ashabına bizzat tatbik ettirmiştir. Allah Resulü'nün Necran Hristiyanlarıyla yaptığı antlaşma, mabet hukukunun ilk tatbikatındandır. Resulullah yaptığı antlaşmada Necranlılara kiliselerinin, manastırlarının ve ruhbanlık merkezlerinin korunması teminatını vermiştir. İbadet, usul ve esaslarında tam bir özgürlük tanımıştır. Hayber'i savaş marifetiyle fethetti Allah Resulü, Yahudilerin ibadet yerlerine hiç dokunmadı. Savaşa çıkan ordusuna daima şöyle hitap etti. Din mensuplarının mabetlerine dokunmayacaksınız. Onları tahrip etmeyeceksiniz. Mabetlerde ibadete çekilen rahiplere dokunmayacaksınız. Değerli kardeşlerim, mabet hukukunu tarihimize baktığımız zaman, mabet hukukunun Resulullah'tan sonra en güzel tatbikatını biz büyük fetihlerin yaşandığı Hazreti Ömer döneminde görüyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh Kudüs'ü barış yoluyla fethettiği için Kıyame Kilisesi'ni bırakın camiye dönüştürmeyi, burada namaz kılarsam benden sonra Müslümanlar burayı camiye çevirirler diyerek içerisinde namaz dahi kılmamıştır. Bazıları bunu Ayasofya için menfi bir delil olarak kullanıyor, bu doğru değil. Zira aynı Hazreti Ömer
Savaşla fethedilen Şam, Irak, İran gibi diğer bölgelerde ise şehrin en büyük sembolik mabetlerini camiye çevirmekten çekinmemiştir. Mabet dokunulmazlığını en hassas biçimde uygulamıştır. Hatta çok güzel bir örnek vardır. Şam Ümeyye Camii. Biliyorsunuz Şam'ın doğu cephesi savaşla, batı cephesi ise barış yoluyla fethedildi. Ve böyle olduğu için Hazreti Yahya adına inşa edilen Aziz Yuhanna Kilisesi'nin doğu yarısını cami yaptılar, batı yarısını da kilise olarak ipka ettiler. Muaviye halife olunca Yuhanna Kilisesi'ni, yani o kilise olarak ayrılan kısmı camiye katmak istedi. Ancak Hristiyanların itirazı üzerine bundan hemen vazgeçti. Sonra Abdülmelik bin Mervan geldi idareye. Hristiyanlara çok para teklif etti. Sizin 14 kiliseniz var dedi Şam'da. Bu kısmı da bize verin. Biz Cuma günü daha rahat kullanabilelim dedi. Ancak yine kabul etmediler. Daha sonra oğlu Velid, Halife Velid geldi yönetime ve kiliseyi zorla yıktırıp camiye kattı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Velid'den sonra 2. Ömer olarak tarihe geçen Ömer bin Abdülaziz halife olunca Hristiyanlar gelip bir önceki halifeyi Ömer bin Abdülaziz'e şikayet ettiler ve bizim rızamız alınmadan mabedimize el konuldu dediler. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz camiye katılan kiliselerini tekrar Hristiyanlara iade etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, İslam düşüncesinde farklı ekoller, çeşitli yorumlar bulunsa da İslam fıkıh ekolleri, mektepleri, Kur'an ve sünnetin belirlediği hukuk çerçevesinde mabetlerin dokunulmazlığında ittifak etmiştir. Onların korunması ve yeniden imarı konusunda fikir birliği içerisinde olmuşlardır. Abbasi halifesi Harun Reşit, kadısı Ebu Yusuf'a zimmilere ait kilise ve havraların durumunu sordu. Kitab-ül Haraç'ta yazılıdır. Ebu Yusuf, Hulefai Raşidin döneminden örnekler verdi ve mabet dokunulmazlığı esastır dedi. Mabet hukukumuzda barış yoluyla fethedilen yerlerdeki ibadethaneler dokunulmazdır. Bunun hiçbir istisnası yoktur. Bu nedenle Müslümanlar barış yoluyla fethettikleri yerlerdeki mabetlerin hiçbirisine dokunmamıştır. Fakat savaş marifetiyle fethedilen yerlerde ibadet mekanlarının dokunulmazlığı devam etmekle birlikte farklı bir uygulamaya gidilmiştir. Nedir o? Buna göre savaşla fethedilen şehrin sembolü niteliğindeki en büyük mabet, gerek dini ve idari ihtiyaçlar dikkate alınarak, gerekse egemenlik sembolü olarak camiye dönüştürülmesi bir kural haline getirilmiştir. Şam Ümeyye Camii, Kurtuba Ulu Camii, Ayasofya Camii bunun en önemli örnekleridir. Müslümanlar savaş marifetiyle fethettikleri yerlerde bu kurala uymaya azami dikkat gösterdiler. Mesela az önce ifade edildiği gibi Şam'ı savaşarak fethettiklerinde var olan 14 kiliseden sadece sembolik olarak Yuhanna Kilisesi yani Şam Ümeyye Camii bugünkü camiye çevrildi ve içinde namaz kılmaya başladılar. Burada altı çizilmesi gereken önemli olan husus şudur. Camiye dönüştürme işlemi zannedildiği gibi ve bugünlerde yazılıp çizildiği gibi kılıç ile değil, hukuk ile, karşılıklı antlaşmalar ile yapılmıştır. Medyada konuşulup tartışıldığı gibi İslam fıkhında kılıç hakkı diye bir şey yoktur. Belki savaştan kinaye olarak kullanılıyor olabilir. Ama İslam fıkhının tanıdığı bir ifade değildir. Müslümanlar fethettikleri yerlerde mabetlerin camiye dönüştürülme işlemini mutlak surette yapılan antlaşmalara kaydederek bu işlemi asla zorbalıkla değil,
hukuk yoluyla gerçekleştirmişlerdir. Değerli kardeşlerim, Müslümanlar idaresi altındaki mabetlere sadece dokunulmazlık tanımamıştır. Aynı zamanda bu mekanların muhafazasına büyük önem vermişlerdir. Mimarisine zorunlu olmadıkça müdahale etmemişlerdir. Tezyinatını korumaya büyük özen göstermişler. Onarımı için zaman zaman devlet hazinesinden yardımlar yapmışlardır. Mesela camiye dönüştürülen mabetlerin kıbleye tahvili gibi mühim mevzularda bile zaruret miktarınca mimariye müdahale ettiklerini görüyoruz. Örnek vereyim, Sa'd bin Ebi Vakkas, hicretin ilk yıllarında Medain'i fethettiğinde Kisra'nın sarayını camiye çevirdi. Fakat içindeki alçıdan yapılma figürlere hiç dokunmadı. Hatta bunlar 2 asır sonra bile sapasağlam durabilmiştir. Diğer bir örnek, İran'da, İstahır'da bir ateş tapınağı camiye çevrilmiş fakat sütunlardaki figürlere müdahale edilmemiştir. Tıpkı Ayasofya'nın kıble cihetindeki 1-2 figür hariç hiçbirine bugüne kadar dokunulmadığı gibi. Bunların dışında Müslümanlar şehirler kurdular ayrıca. Fustat gibi, Basra gibi, Bağdat gibi buralarda da gayrimüslim tebaa için ibadethaneler yaptılar. Harran Kilisesi Hristiyanların talebi üzerine Emevi yönetimi tarafından onarılmıştır. Abbasi halifeleri Harun Reşit ve Emin zamanında birçok kilisenin inşası desteklenmiş ve birçoğu da tamir edilmiştir. Osmanlı döneminde Balkanlarda da aynı örneklere rastlamak mümkündür. Aziz kardeşlerim, gelelim Ayasofya'ya. Kadim tarihine rağmen ilk günkü gibi ayakta duran Ayasofya, her şeyden önce Hz. Peygamber'in İstanbul'un fethine kadar İslam medeniyetinin, İslam fıkhının mabet hukukuna dair inşa ettiği bütün ilke ve prensiplerinin en iyi tatbik edildiği benzersiz bir örnektir. Bir medeniyetin başka bir medeniyetten miras aldığı bir mabedi nasıl koruduğunu öğrenmek istiyorsa insanlık gelip Ayasofya'yı görmelidir. Eldeki tarihi bilgiler bu kadim mabedin ilk banileri tarafından içinde kainatı yoktan var eden ve tek olan Allah'a ibadet gayesiyle ve bir tevhid mabedi olarak inşa edildiğini bizlere kaydetmişlerdir. Bu cümlenin altını çizmek istiyorum. Justinian'in bugünkü şeklini inşasından önce ilk inşayı kastediyorum. Esasen bu ulvi gaye, yani ilk banilerinin bu ulvi gayesi, Fethi Mübin'i peygamber müjdesine nail olma şerefiyle gerçekleştirme bahtiyarlığına erişen Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethiyle birlikte hiçbir aksamaya meydan vermeksizin geçtiğimiz yüzyılın başlarına kadar kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra bir emanname yayınlamıştır. Daha önce Bosna'da yayınladığı gibi. Ve İstanbul'da yaşayan bütün gayrimüslimleri inançlarında, ibadetlerinde, yaşantılarında özgür bırakmıştır. O emanname tarihi bir vesikadır, tarihi bir belgedir. Orada kendimizi korur gibi sizleri de koruyacağız der. İbadethaneleri başta olmak üzere her türlü can ve mal emniyetlerini koruma altına alır. Ancak bir istisna olarak yukarıda zikredilen ulvi gayelere istinaden Ayasofya'yı camiye çevirerek onun kıyamete kadar bir İslam mabedi olmasını sağlar. Ve bir İslam mabedi sıfatıyla varlığını sürdürmesi kaydı şartıyla vakfeder. Vakfeder ve İslam ümmetine emanet eder. Vakıf hukuku tartışılıyor. Vakıf hukuku evrenseldir. Eski yeni olmaz. Osmanlısı Cumhuriyeti yoktur. Vakıf hukuku evrenseldir. Fetih öncesi zamanlarda yer yer bizzat kendi insanları tarafından ağır tahrip ve yıkımlara maruz kaldığını biliyoruz Ayasofya'nın. Fakat bu eşsiz mabet milletimiz tarafından daima yüksek bir itina ile korumaya alınmış
Ne güzel bir uygulama, isminin bile değiştirilmesine ihtiyaç duyulmamıştır. Mimar Sinan tarafından tevhidin simgesi olarak minareler ilave edilmiştir. Müminlerin Rahman ve Rahim olan Allah'a yaptıkları secdelerle ilk banilerinin ulvi gayelerini berhayat kılan mabet özelliğinin devamlılığı sağlanmıştır. Eşsiz mimarisine yüksek ihtimam gösterilmiştir. Kıble cihetindeki az önce de ifade ettiğim bir iki figür hariç içindeki fresklere, kabartmalara, mozaiklere, portrelere modern zamanlara kadar hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Tarihe baktığımız zaman Kadızadeliler hareketine kadar tartışma konusu dahi olmamıştır. Gerçi bu hareket minarelere bile karşı çıkmıştır bildiğiniz gibi. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine bakalım. Evliya Çelebi bu muhallet eserinde Ayasofya'daki her figürü, her resmi bizzat müşahede etmiş olarak detaylı bir şekilde bize tasvir eder. Ayasofya'nın tamiratında sanat ve tarihi özelliklerine uygun nitelikte malzemeler kullanılır. Bu tamiratları daima devrin en önemli mimarları yönetir. Ayasofya, içinde ibadet edilen bir mabet olmanın ötesinde, fıkıhtan kelama, matematikten astronomiye kadar pek çok alanda etrafında ilim müesseseleri inşa edilir ve bir külliyeye dönüşür. Öyle ki devrinin en önemli kütüphanesiyle isminin hakkını verir. İlahi bilgeliğin tahsil edildiği bir ilim ve hikmet külliyesi olur ve 1934'e kadar da 5 asır boyunca varlığını devam ettirir. Çevresindeki imarethaneler, aşhaneler, hanhamamlar, sebiller, kendi çağının gerektirdiği önemli müştemilatıyla da asırlarca insanlığa hizmet eder. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde bilindiği gibi Ayasofya 1934'te önce tamirat gerekçesiyle ibadete kapatılır, daha sonra ise alınan bir kararla müzeye dönüştürülür. Değerli kardeşlerim, bence geçmişi geçmişte bırakmak lazım. Ama şunu bilmek gerekir ki o günden bugüne hem mabet masoniyetine, yani bu karar hem mabet masoniyetine hem tarihsel müktesebata hem de vakıf geleneğimize aykırı bir şekilde işledi ve bu durum İslam ümmeti nezdinde büyük bir burukluğa yol açtı. Yaşanılan hayal kırıklığı ümmette giderek genişledi ve bir huzursuzluğun kaynağı oldu. Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmaması hususunun çeşitli mahfillerde zaman zaman ülkemiz adına bir bağımsızlık ve özgürlük, hatta bir vesayet konusu olarak takdim edilmesi ise daima milletimizin kalbinde bir ukdeye dönüştü ve başta milletimiz olmak üzere ümmetin her ferdini derinden yaraladı. Nihayet Ayasofya bugün artık açılıyor inşallah. Açılma kararı alındığı andan itibaren Batı muhitlerinde yazılıp çizildiği gibi kiliseden camiye dönüştürülüyor değil. Sadece 5 asırlık bir cami iken çevrildiği müzeden asli hüviyeti olan camiye yeniden dönüştürülmüştür. Özellikle bu hususa dikkat etmek gerekir. Zira Ayasofya oluşturulmak istenen algının aksine içinde ibadet edilen bir kiliseden camiye dönüştürülmüyor. Binaenaleyh Ayasofya'nın bir İslam mabedi sıfatıyla yeniden ibadete açılmasını, küresel ölçekte sınır tanımaz bir gerilim edebiyatının parçası olarak ele almak ve bu masum ve haklı talepleri muhtemel bir dinler ve medeniyetler arası çatışmanın işareti olarak almak, kodlamak son derece yanlıştır. Bu husus, tarih boyunca tüm dinlere her zaman özgürleştirici alanlar açmakta zorlanmamış bir medeniyetin müntesipleri tarafından ibretle karşılanmaktadır. 86 yıl milletten mahrum edilmiş bir mabedin kesintiye uğramış tatsız bir süreçten sonra bugün kapılarını tekrar müminlere açması karşısında
bütün ümmetin duyduğu sevinç ve coşku başlı başına heyecan vericidir. O az önce ifade ettiğim sesler bir tarafa. Ama İslam dünyasının büyük çoğunluğunda gerçekten büyük bir sevinç yarattığını görüyoruz. Farklı ülkemizde de farklı siyasi eğilim, meşrep ve ekollerin Ayasofya söz konusu olduğunda ortaya koydukları birlik, beraberlik, bütünlük bu tarihsel gecikmenin giderilmesi konusunda atılan adımın ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Tarih boyunca diğer mabetlerimizde olduğu gibi Ayasofya'nın da sadece engin gönüllü müminler için değil, Ayasofya'dan Allah'a bir yol bulmayı murat eden herkesin ziyareti için kapılarını sonuna kadar açık tutacağı muhakkaktır. Ayasofya'ya yüksek bir maneviyata geçit bulmak için ziyaret edenlere ev sahipliği yapanlar, uzun ve kadim bir medeniyetin evlatları olarak buna her daim hazır olduklarını her fırsatta ispat etmişlerdir. Bütün bu sebeplerle nihayet Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmış olması her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesileyle ifade etmek gerekir ki hem milletimizin hem tüm İslam dünyasının birikmiş duygularına tercümanlık eden bu adım her şeyden önce derin bir saygıyı hak etmektedir. Sözlerimi bitirirken değerli kardeşlerim, şunu ifade etmek isterim ki Ayasofya'nın müminler üzerindeki hukuku yeni başlıyor. Ayasofya'nın asıl büyük hukuku açılışla yeniden başlayan hukuktur. Bugün Ayasofya özelinde mabet hukuku sadece resmi bir açılış yapmakla yerine gelmiş olmaz. Bununla yetinmek camilerimize bir yenisini eklemekten öteye bir şey değildir. Bu hukukun gereği nedir bilir misiniz? Bu hukukun gereği sabah, akşam, gece, gündüz, ihlas ve samimiyet içinde genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle içinde yüce divana durmak ve bizi her türlü kötülükten uzaklaştıracak namazlar kılmaktır. Tabii ki karşısındaki Sultanahmet, Süleymaniye ve diğer bütün mabetlerimiz için aynı şeyi söylüyorum. Ayasofya'yı sadece bir ibadet mekanı olmanın ötesinde bir bilgi mekanına, bir birlik mekanına, parçalanmış gönülleri inşa mekanına dönüştürebildiğimiz zaman bu hukukun asıl gereğini yerine getirmiş oluruz. Bu hukuku ancak mihrabından ihlas ve samimiyet, minberinden ilim ve hikmet, kürsüsünden ahlak ve adalet yaymakla, minarelerinden hakka, hakikate ve merhamete çağrıda bulunmakla yerine getirebiliriz. İşte o zaman Ayasofya bizlere kavuştuğuna daha çok sevinecektir. Değerli kardeşlerim, asıl olan sadece açmak değil, ebediyete kadar ihya ve imar etmektir. Biz onu ihya ve imar ettikçe onun da bize diriliş ruhu kazandıracağı muhakkaktır. Bütün İslam alemine hayırlı olsun, milletimize hayırlı olsun. Mabetlerimiz gibi gönüllerimiz de mamur olsun. Rabbim Ayasofya gibi bizleri de asli hüviyetimize kavuştursun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.